olur Alya? Telefonu aç. Alo, Tehlikedesiniz. Birazdan orada olacağım. Cihan, bu ne demek? Sizi almaya geldim. Beni nasıl buldun? Bunun bir önemi yok. Önemli olan iyi olmanız. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Sen yanımda yokken nefes alamadım. Başka çarem yoktu. Gitmek zorundaydım. Biliyorum. Ama şimdi birlikte eve döneceğiz. Alya'nın düğün gününde onu terk etmesinin acısına rağmen, Cihan ona gerçekten kızamadı. Alya gittikten sonra odalarında bir veda mektubu buldu. Mektupta Alya, kararının nedenlerini açıklıyordu. Cihan'ın kendi oğlunun kaybını tekrar yaşamasını istemediğini ve onu terk etmesinin sebebinin onun için duyduğu korku olduğunu yazmıştı. Ancak daha sonra tüm bu hikayenin yalan üzerine kurulu olduğu ortaya çıktı. Çünkü Serhat aslında Cihan'ın oğlu değildi ve Meryem ikisini de kasten kandırmıştı. Bir süre sonra Cihan, Alya ve Deniz'in tehlikede olduğunu ve Budapeşte'de olduklarını öğrendi. Hemen yanlarına gitti. Ani bir şekilde ortaya çıkıp Alya'yı korkutmak istemeyen Cihan, önce telefonla iletişime geçti ve yolda olduğunu söyledi. Buluşmaları son derece duygusal oldu. İkisi de sonunda birbirlerini ne kadar özlediklerini itiraf edebildiler. Her ikisi de çok acı çekmiş olsalar da, birbirlerini suçlamakta acele etmediler. Cihan Alya'nın kayıtsızlık yüzünden değil, onu korumanın tek yolu olarak gördüğü bir eylemle ayrıldığını anladı. Alya da Cihan'ın onu incitmek istemediğini ve o durumda doğru olduğunu düşündüğü gibi davrandığını fark etti. Alya eylemini açıklamaya çalıştı. Ancak Cihan onun tekrar kendini suçlamasına izin vermedi. Kararının nedenini zaten biliyordu ve onu başka bir acıdan kurtarmaya çalıştığı için suçluluk duymasını istemiyordu. Bu görüşme sırasında Cihan, Alya'ya Meryem ve Serhat hakkındaki tüm gerçeği anlattı. Serhat'ın asla oğlu olmadığını ve Meryem'in kasıtlı olarak Alya'nın kendisi için korkunç olan gerçeğe inanmasını sağlayan bir durum yarattığını söyledi. Bunu fark eden Alya, acımasız bir manipülasyonun kurbanı olduğunu anladı. Başkasının yalanı yüzünden Cihan'la geçirdiği zamanı kaybetti ve aslında kendi mutluluğunu mahvetti. Cihan Deniz'i en kısa sürede görmek istedi. Ancak çocuk evde değildi, okuldaydı. Bu nedenle Cihan ve Alya ayrıldıktan sonra Mardin'de olanlar hakkında konuşmak için zaman buldular. Cihan Boran ve Şahin'in trajik ölümlerini Alya'ya anlattı. Bu bilgi Alya için ağır bir darbe oldu. Hemen Deniz'i ve ona gerçeği nasıl doğru bir şekilde anlatacağını düşünmeye başladı. Çünkü çocuğa daha fazla travma yaşatmak istemiyordu. Ancak Alya'yı en çok korkutan başka bir haberdi. Cihan Boran ve Şahin'in ölümünden sonra çocuğun ailesinin önemli bir parçası ve varisi olarak kaldığı için Ecmel'in Deniz'i kaçırmaya çalışabileceğini söyledi. Alya hemen büyük bir korku hissetti. Cihan korkunun onu tekrar ele geçirmesine izin vermedi. Alya'yı bu sefer birlikte hareket etmeleri gerektiğine ikna etti. Deniz'i yanlarında tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağına dair güvence verdi. Bu yüzden ailenin kendilerini korumak için daha fazla fırsata sahip olduğu Mardin'e dönmeye karar verdiler. Deniz okuldan döndüğünde, Cihan sonunda oğluyla buluşabildi. Buluşmaları çok sıcak ve duygusaldı. Çocuk babası için çok mutluydu ve şimdi tekrar birlikte olacaklarını hemen anladı. Cihan ve Alya, Boran ve Şahin'in ölümlerini Deniz'e şimdilik söylememeye karar verdiler. Olanın bu kadar zor haberi hemen kabullenmeye hazır olmadığını anladıkları için, önce onu eve getirmeye ve ancak ondan sonra bu konuşma için doğru anı birlikte bulmaya karar verdiler. Mardin'e döndükten sonra Alya, uzun zamandır ilk kez içsel bir rahatlama hissetti. Cihan'la geçmiş hakkında zor bir konuşma yapacaklarını, güveni yeniden inşa etmeleri gerekeceğini ve Ecmel'den gelen tehlikenin ortadan kalkmadığını biliyordu. Ancak bu sefer artık yalnız değildi. Cihan ve Alya yavaş yavaş ilişkilerini yeniden kurmaya başlarlar. Birlikte daha fazla zaman geçirirler, korkuları hakkında açıkça konuşmaya çalışırlar ve Meryem'in aldatması yüzünden kaybettikleri yakınlığı yavaş yavaş yeniden kazanırlar. Cihan ayrılıkları yüzünden kaybettikleri zamanı telafi etmek için Deniz'le çok zaman geçirir.
Aynı zamanda Alya hastanede tekrar çalışmaya başlar ve normal hayatına döner. Orada Şahin'in ölümüyle boğuşan Nare ile karşılaşır. Alya arkadaşı için önemli bir destek haline gelir ve onun yavaş yavaş hayata dönmesine yardımcı olur. Aynı zamanda Sadakat, Cihan ve Alya'nın ailelerini yeniden kurmaya çalıştıklarını görür. Yaşadıkları tüm trajedilerden sonra artık ilişkilerine müdahale etmek istemez. Aksine Sadakat Alya'yı desteklemeye ve ailelerini kurtarmalarına yardım etmeye karar verir. Ancak malikanedeki huzur uzun sürmeyecek. Cihan Ecmel'in adamlarının Deniz'in nerede olduğunu öğrenmeye çalıştığına dair bilgiler almaya başlar. Bu durum onu malikanenin savunmasını güçlendirmeye ve yeni bir çatışmaya hazırlanmaya zorlar. Bu arada Zerrin ve Kaya arasındaki gerilim devam etmektedir. Tüm çatışmalara ve kırgınlıklara rağmen, Kaya Şimal'in şu anda en çok annesine ihtiyacı olduğunu fark etti. Bu nedenle kızı Zerrin'e geri verme konusunda zor bir karar aldı ve kendi duygularının önüne kızının duygusal durumunu ve ihtiyaçlarını koydu. Şimal'in dönüşü Zerrin için önemli bir olaydı, çünkü bir kez daha kızıyla birlikte olma fırsatı bulmuştu. Ancak Kaya'nın bu adımı ilişkilerini değiştirmedi. Aralarında hala eski kırgınlıklar, güvensizlik ve çözülmemiş çatışmalar vardı. Bu yüzden mesafelerini korumaya devam ettiler. Kaya Zerrin'in kendisine teşekkür etmesini veya ilişkilerini hemen düzeltmeye çalışmasını beklemiyordu. Onun için en önemli şey, Şimal'in artık annesiyle birlikte olmasıydı. Aynı zamanda Zerrin, aralarındaki düşmanlığa rağmen Kaya'nın gerçekten çocuğun iyiliği için hareket ettiğini yavaş yavaş anlamaya başlar. Zamanla Şimal, onları yavaş yavaş tekrar bir araya getirecek kişi olabilir. Ebeveynlerini izlerken, onu seven iki insanın geçmişteki kırgınlıkları geride bırakamamalarını anlayamayarak onları barıştırmaya çalışabilir. Bu durum Zerrin ve Kaya'yı birbirlerine karşı tutumlarını yeniden gözden geçirmeye zorlayacaktır. Böylece yaşadıkları tüm zorluklardan sonra, Alya ve Cihan nihayet yeniden başlama şansını yakalarlar. Ayrılıkları birbirlerini ne kadar sevdiklerini göstermiş, ancak aynı zamanda derin yaralar da bırakmıştır. Şimdi sadece önceki ilişkilerine geri dönmekle kalmayacak, aynı zamanda güveni yeniden inşa etmeyi, birbirleriyle konuşmayı öğrenmeyi ve artık önemli kararları yalnız başına almamayı da öğreneceklerdir.